Yeni videodan Japonya'nın Napoli'si sayılan Kagoshima şehrinden selamlar. Bugün sizlerle beraber Japonya'nın böyle en sıcak kanlı insanların olduğu, şehir olarak en sıcak diye sayılan, hatta İtalya'nın Napoli şehrine benzetilen, ki neden benzetildiğinden az sonra bahsedeceğim, Kagoshima'dayız. Çok güzel bir şehir. Hadi bakalım başlayalım videoya. Salataya da aynı parayı verdik. Şuradaki karides güveçe de aynı parayı verdik. Japonya fiyatlandırması işte. Ayrıntıyı görenler şu anda yoruma yazabilir mi? Hadi bakalım ne kadar dikkatlisiniz. Bunu test ediyorum şu anda. Kagoshima geceleri ne istiyorsanız size onu vaat ediyor. Kagoshima şehri ne arıyorsanız size onu vaat ediyor. Bu şehirde arayıp da bulamayacağınız hiçbir şey yok gibi gözüküyor. Benim ilk intiba olarak aldığım bu şehirden bu. Konaklama için Koko Oteli tuttum Kagoshima şehrinde. Hatta içeride girer girmez güzel bir video çektim. Odayı tanıtan ufak Japon böyle minimal otel odaları nasıl oluyor? Ben buradan şimdi şehir merkezine doğru bir yürüyüşe geçeyim. Siz de o arada oteli izleyin. Bu otel odasına 3 gün için 85 Amerikan doları ödedim. Japon işi odaları merak ettiğinizi biliyorum. Hemen bir tanıtımını gerçekleştireyim şöyle. Yavaş yavaş sizlere göstereyim. Bir manzara var, bir manzara var. İnanamayacaksınız. Şöyle arkadaşlar, ufak bir masa koymuşlar. Masa gerçekten ufak. Yani benim laptopum ufak olmasına rağmen bir tek onu koyabilirim. Onun dışında ekstra bir şey koyamam. Burada bir kettle, bardak bırakmışlar sağ olsunlar. Aşağıdan şöyle ücretsiz bir şekilde terliğimi aldım. Vücut banyosu için şöyle bir towel aldım. Havlu aldım. İşte kulak pipeti aldım. Farklı birkaç bir şey daha vardı. Çok ufak yine bir televizyon. Ufak bir şöyle buzdolabımız. İçi bomboş. Uzatma kablosu bırakmışlar. Fön makinesi bırakmışlar. Şimdi manzarayı en son göstereceğim, bir dakika. Şurada böyle ufak tek kişilik bir yatak. 1,5 kişilik de oluyor. Yani 1,5 kalmalı. Bu yatağın biraz daha büyüdüğünü düşünün. Ben tek kişi bana yeteceğini düşündüm. Böyle bir yatağımız var. Şimdi tuvalet kısmı çok ilginç. Ben videoyu çekmeden şöyle bir açtım. Bakar mısınız ufaklığına ya şuranın? Şöyle ışığı bakayım. Işığını açtım. Bilmiyorum videoda ne kadar yansıyor ama gerçekten çok ufak. Baya baya böyle minyatür, şirin, sevimli Japon işi bir tuvaletimiz var. Bakalım, güzel. Tuvaletimiz gayet temiz arkadaşlar. Gerçekten misler gibiymiş. Bir tane havlu bırakmışlar ve şurada da bir şöyle çok ufak bir küvet var. Duş başlığımız burada. Şurada da şampuanımız ve yine vücut şampuanı var. Bir ayna. Şöyle bir lavabo. Yalnız böyle hani uzun boylu 1.85, 1.90 olsam, bir de böyle kalıplı spor yapan biri olsaydım bu duşta zorlanabilirdim. Ve asıl odanın en güzel yerine geldik şimdi. Sakurajima yanardağı hemen karşımda. Odamdan böyle inanılmaz bir manzara. En köşe odadayım. Şansı burayı vermişler ve tam karşıma denk düştü. Hava pırıl pırıl. Bakar mısınız şu manzaranın güzelliğine? Hani yatak ufakmış, tuvalet, duş küçükmüş. Bunların hepsi geri planda kaldı bende. Umuyorum sabah uyandığımda şöyle muhteşem bir manzaraya bakacağım. Uf, harika gözüküyor. Ve şehrin kalan bölümü de böyle. Hadi bakalım geziye devam edelim. Evet, otel odasından Sakurajima yanardağını gördüğünüz aktif bir yanardağ. Orası bir volkan. Volkanik ada olarak geçiyor. Bir yarım ada olarak geçiyor. Bir sonraki videoda biz o adayı, yarım adayı ziyaret edeceğiz ve o volkanik adaya çok daha yakından bakacağız. Bu video sayesinde şehirde böyle ilk günümü sizlere göstereceğim. Çekmeyi en sevdiğim videolar şehirde ilk gün videoları. Ben de sizlerle beraber keşfediyorum. Otelimden çok memnunum. İnanılmaz güzel bir otel, inanılmaz güzel bir manzara. Yalnız sesimde böyle çok hafif bir gidiklik söz konusu olabilir. Geçen gün bir uyandım, aman Allah'ım burnum şelaleler gibi akıyor. Yani uzun zamandır böyle bir şey yaşamamıştım. Bayağı böyle nezle olmuşum. Sesimde çok hafif böyle bir çatallaşma söz konusu. Ama iyileşiyorum. Kendimi iyi hissediyorum. Ya Allah'tan toparladık. Bakın bu şehirde böyle yan tarafta görüyorsunuz. Fal bakan Japonlar var. Böyle buraya gelip el falı baktırabiliyorsunuz. Hello. Şöyle bakın buradan.
Ha, okey. Okey, thank you, thank you. Buradan böyle el falı baktırabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu hanımefendi gibi farklı insanlar da söz konusu. Burada böyle falcılık birazcık meşhur. Kagoshima tam olarak nerede bulunuyor? Kyushu adasının güneyinde. Japonya'nın neredeyse şu anda en güneyindeyiz biz. Buradan karşıya geçemeyeceğiz. Yine bu şehirde tramvaylar oldukça yaygın. Tramvaylar kullanılıyor. Yalnız tramvaylar Nagasaki'ye göre biraz daha böyle modern, daha gelişmiş gözüküyor. İlk intiba olarak. Şehrin ana hattı burası. Tennaki bölgesi deniyordu sanırım. Benim konaklama yaptığım yer de buraya oldukça yakın. Nagasaki'den sonra çok hareketli bir şehir bu arada. Yani Nagasaki ile hiç alakası yok. Videonun ilerleyen kısımlarında birazcık böyle gece hayatının olduğu, insanların akşamları dışarı çıktığı bölgeye de sizi göstereceğim. Müthiş bir yoğunluk, müthiş bir kalabalık var. Kagoshima'nın diğer bir aslında en öne çıkan özelliklerinden bir tanesi kaplıcaları. Bölge genelinde doğal sıcak su kaynaklarına sahip çok sayıda onsen bulunuyor. Onsen kelimesi Japonca'da aslında bizdeki kaplıcalar gibi. Yani burası şifalı da bir şehir aynı zamanda. Şifa arayan Japonlar kaplıcalar için, kaynar sular, sıcak sular için bu şehri ziyaret ediyorlar. Öyle bir özelliği var bu şehrin. Yani hazır hafif böyle birazcık hastayken aslında gelinebilecek güzel şifalı bir şehre gelmiş oldum ben de. Buraya Fukuoka şehrinden geldim. Yine bir otobüs kullandım. Otobüsle yaklaşık Fukuoka şehrinden. Fukuoka güneyde, Japonya'nın güneyinde Kyushu adasındaki en büyük metropol. Bu tarz böyle güneydeki ufak yerlere gitmek için de genelde Fukuoka şehrini aslında merkez nokta alıp oradan sağa sola gidebiliyoruz. 3 saat kadar sürüyor. 4 saat, hatta 4 saati buldu. Otobüs bazı yerlerde durduğu için. Kolay, pratik bir yolculukla bu güzel şehre geldik. Şehirde yılbaşı süslemeleri. Her tarafı süslenmiş. Şıkır şıkır bir şehir burası. Güzel bir matcha krep yiyelim. Japanese matcha krep. Matcha Japonya'nın çayı, yeşil çayı. Onu böyle toz haline getirip neredeyse her şeyde kullanıyorlar. Son dönemde çok popüler matcha. Türkiye'de de dünyanın diğer yerlerinde de popüler bu arada. Şöyle çok güzel krepler yapıyorlarmış. Bir banana and chocolate matcha krebi alalım. Buradan bir krep yiyelim bakalım. Banana and chocolate. Yeah. Okay. Şöyle bakın şurada. Bir sürü farklı seçenek var aslında krep yiyebileceğimiz. Her şeyi yapmışlar. Şöyle güzel şık bir restoran. Arigatou gozaimasu. Okay, number 2. Thank you. Burada böyle genç arkadaşlar çalışıyor. Çok güzel gözüküyor gerçekten. Bakın kız arkadaşımız matcha'yı hemen şu arkada yapacak şimdi. Krebi tam şunun üzerinde matcha krep olarak yapıyor. Hazır dükkanda boş, biz de bir izleyelim bakalım nasıl yapıyorlar. Üzerine yerleştirdi şu anda. Şimdi arkadaşlar şöyle güzel bir matchalı krebimizi aldık. Yakından göstereyim mi size? Üzerinde muzu, içine yine bir matchalı krema koydu. Gayet lezzetli gözüküyor. Enfes bir görüntüsü var. Hadi bakalım ilk tadımı gerçekleştirelim. Fiyat bilgisini vereceğim aklımda. Matcha bazen çok da sevilen bir şey değil bence. Ya zaman zaman bazı ürünlerde güzel olmuyor. Fakat bence kötü olduğu kadar, yani söylendiği kadar kötü değil. Övüldüğü kadar da iyi değil. Tam orta bir lezzet. Fakat bu tarz böyle krep olaylarında ya da farklı lezzetlerle harmanlanınca bence matcha çok lezzetli bir ürün haline dönüşüyor. Tam arkamda şu cadde Tenmonkan Caddesi olarak geçiyor. Tenmonkan Bunkadori Caddesi. Bu şehrin en hareketli caddesi orası. Şu anda boş gözüküyor fakat havanın kararmasıyla beraber tüm insanlar kendilerini o caddeye atıyorlar. Biz de zaten o caddeye gideceğiz az sonra. Burada yine şehrin şöyle etrafı göstereyim size. AVM'ler. Şehrin ana kalbi burası. Merkezi burası şehrin. Alışveriş yerleri, oteller. Şöyle üç geliş büyük bir caddesi var bu şehrin. Şöyle bir Tenmonkan'a, Bunkadori'ye doğru geçelim şimdi.
Tramvay çok yaygın. Özellikle Güney Japonya'da hep tramvay kullanıyorlar. Metro hatları buralarda çok fazla gelişmiş değil. Tokyo, Osaka gibi daha büyük metropollere göre daha çok tramvaylarla işlerimizi hallediyoruz. İşte bu cadde yine bir artı gibi. Sağ sol taraf çok güzel bir hale dönüşecek gecenin ilerleyen saatlerinde. Gündüz bayağı boşmuş ya. Demek ki gündüz buraya kimse gelmiyor. Bakın bu tarz böyle güzel güzel Japon kızları koymuşlar. Daha çok buradaki eğlence türü bu. Şöyle çok güzel yine bir pub yapmışlar. Oldukça ufak. İnsanlar bu publarda akşam böyle 5-6 gibi, 7-8 gibi, hatta güneş tam anlamıyla artık gidince içmeye, eğlenmeye başlıyor. Ondan sonra da kendilerini bu kulüplere atmaya başlıyorlar. Bakın yine. Hanabi Kagoshima. Yani burada gece eğlencesi tam anlamıyla buna yönelik. Yine mesela The First Class 4400 yen, 50 dakika. Bu güzel hanımefendiyle sohbet etmek için ödememiz gereken ücret 50 dakika için. Buradaki barlar hep sistemli. Hep bir sistemle çalışılıyor. Şehre bu açıdan bakınca böyle birazcık daha Tayland, Vietnamvari bir havası var şehrin. Özellikle tabii tellerin yoğunluğuyla beraber tam anlamıyla ona dönüşüyor. Buraya gelmeden Japon Hamza var. O da YouTube videoları çekiyor. Duymuşsunuzdur ismini diye tahmin ediyorum. O bahsetmişti. Japonya'da sakura dönemi çok güzel ama sonbahar da çok güzel oluyor diye. Ben de ona şu anda kesinlikle katılıyorum. Gerçi sakura dönemini ben göremedim. Geçen sene geldiğimde sonuna yetişmiştim, böyle çok az kalmıştı ama Japonya'nın sonbahar renkleri çok güzel gözüküyor. Akşamları birazcık hava soğuk olmaya başlıyor. Birazcık hani bununla alakalı bir problem yaşıyorum. Ya üşütmemek birazcık elde değil, kat kat giyinmeme rağmen. Fakat gündüzleri hava gördüğünüz gibi çok çok güzel. Yaşamak için bir şehir arıyorum, bir ülke arıyorum. Ev fiyatlarına da baktım. Ev fiyatları gayet uygun arkadaşlar. Tokyo'dan, Osaka'dan uzaklaşmaya başlayınca tabii ki de Kyoto'dan da ev kiraları baya düşmeye başlıyor. Bu da çok olumlu bir özellik, artı bir özellik. Bunun yanında dezavantajı ne olabilir? Hayat biraz daha yavaş. Yani Tokyo, Osaka kadar kalabalık değil. Bence turistlik anlamda evet o taraflar güzel, heyecanlı, hareketli ama sürekli yaşam anlamında düşününce de sanki bu kısımlar daha iyi gibi geliyor bana. Bilmiyorum, tam emin değilim ama bu sessizliği, sakinliği çok sevdim. Yavaş yavaş gün batmaya başladı. İnsanlar birazdan dışarı doğru çıkmaya başlayacaktır. Bu kısım oldukça sessiz, sakin. Böyle Japonya'nın sade, güzel bir şehri. Arkada yeni bir bina yapılıyor. Bakarsınız bizim kısmetimiz olur, neden olmasın. Güzel bir ramen dükkanı gördüm. Dana etli ramen yapıyorlar ki Japonya'da dana etli ramen bulmak birazcık zordur. Genelde domuz kullanıyorlar. Burada da aslında siyah domuz meşhurmuş. Jeju Adası'na gitmiştik, Güney Kore'de. Oranın da siyah domuzları oldukça meşhurdu. Güzel bir krep yedik. Üzerine bir de güzel bir ramenle bence bunu taçlandırabiliriz. Ama şurada size önce bir bahsettiğim o sonbahar renkli kırmızı bir ağaç var. Çok güzel gözüküyor, onu bir göstereceğim. O sonbaharın güzel renkleri. Ağaçların renk tonu harika gözüküyor. Çok güzel bir bahçe yapmışlar buraya. Bir park yapmışlar. Bir bahçe değil. Bahçe için birazcık fazla büyük. Geçen gün merak ettim. 7-Eleven'lar tüm Asya'da var. Güneydoğu Asya'da da. Bunun merkezi neresi diye beni şaşırtmayan bir cevap aldım. Japonmuş arkadaşlar. 7-Eleven şirketinin ana yeri Japon. Fakat mesela Filipinler'de veya Taylandlar'da onların isim haklarını kiralıyorlarmış. Oranın yetkili yönetimine devrediyorlarmış. Fakat çıkış noktası Japonya. Buradaki zaten o bahsettiğim marketler, 7-Eleven'lar diğer ülkelere göre, Tayland'a göre, Vietnam'a göre, Filipinlere göre çok daha güzel oluyor. Öyle bir özellikleri var. Şurada döner mi var? Ben mi yanlış görüyorum? Dinner'mış. Hani burada da döner görseydim gerçekten tamam diyecektim, hani döner dünya mutfağının ortasına, merkezine oturmuş, dinner yazıyormuş. Evet, Kagoshima şehrinde gecelere akalım. Odaya gittim, güzel bir duş aldım. Temizlendim, paklandım. Biraz da dinlendim.
Hani fazla da kendimi yormuyorum. Tam iyice toparlanayım diye. İyiyim ama şükür ya. Hani sadece nezle oldu. Ne bir baş ağrısı, ne vücutta bir kırgınlık. Sadece mendille, peçeteyle gezdim. 1,5-2 gündür. Şimdi toparladık gibi. Kagoşima geceleri çok güzel. Böyle dar sokaklardan oluşuyor. Sağ, sol hep güzel kafeteryalarla donanmış vaziyette. Şimdi şurada arkadaşlar güzel bir Viyana kahvesi içelim. Bakın size hem bir Viyana kahvesini de göstereyim. Ben de ilk defa dün denedim. Çok hoşuma gitti. Herhalde açık içerisi. Güzel. Hadi bakalım. Hello. Şöyle çok güzel. Baksanıza kahveler var buradan. Vietnam'dan benim Nafi diye bir arkadaşım var. Beraber videolarımız da vardı. O benden bir kahve istedi. Kahve alacağız. Unutmayalım. Hello. Thank you. Thank you. Böyle çok şık, sessiz, sakin bir yer burası. İnsanların gelip sohbet ettiği, vakit geçirdiği. Bizim alacağımız belli. Hemen kendimize bir Viyana kahvesi söyleyelim. Kendimi şu anda tam bir Avrupa beyefendisi gibi hissediyorum. Şöyle çıkmışım akşam soğukta. Viyana'dayım. İşler yorucu geçmiş benim için ve güzel bir kahveyle akşamı değerlendirip evime gideceğim. Yani beni Japonya'dan aldı bu kahve dükkanı, Avrupa'nın orta yerine bıraktı. Şimdi arkadaşlar Viyana kahvemiz geldi. Ya şu sunumun şıklığına, güzelliğine bakar mısınız? Porselenin güzelliğine. Gerçekten muhteşem gözüküyor. Viyana kahvesi çırpılmış, üzerine krema ile servis ediliyor. Şu an üzerinde bir krema var. Ben teknik detayları öğrendim. Geçen geldiğimde yanlış içtim. Direkt hepsini karıştırdım. Siz benim gibi yapmayın diye ben öğrendim nasıl içildiğini. Krema karıştırılmıyor arkadaşlar. Üzerinde duruyor. Hafif böyle kaşıkla içine bastırmamız gerekiyormuş. Kremanın olmadığı bölgeden de kahvemizin tadını çıkartıyoruz. Bunundaki de amaç hem kremanın o tatlımsı tadı ağzımıza gelsin hem de kahve gelsin. İçine şeker atılmıyormuş. Viyana kahvesi böyle içiliyor. Şimdi şöyle bir bakalım. Enfes. Gerçekten harika. Bundan sonra bir yerlerde Viyana kahvesi gördüğüm zaman ilk işim Viyana kahvesi içmek olacak. Siz daha önce denediniz mi ya bir yerlerde? Vallahi yazabilirsiniz, sevinirim. Özellikle Viyana'ya gidip deneyen varsa acaba şu an içtiğim şey orijinaline ne kadar yakın? Çok merak ediyorum. Latte gibi ama latte kadar sütlü değil. Cortado gibi daha acı duruyor. O kadar acı da değil. Kahvenin kendisi biraz acıyken krema çok tatlı. Müthiş bir lezzet. Kıssadan hisse. Deneyin arkadaşlar. Bir yerlerde denk gelince deneyin. Ben bunun tadını çıkartayım. Bu mistik atmosferde Avrupa'nın ortasında birazcık kendi kendime zaman geçireyim. Dışarıda buluşalım. Şehrin bu kısmı süslenmiş yılbaşı için. Yine aynı şekilde bu kısmı da süslenmiş. Zaten birazdan gezeriz oraları. Önce sizi bir şu caddeye sokmak istiyorum. Kagoshima Tenmonkan Gurme Street. İşte burada sağda solda çok şık, çok güzel restoranlar var. Ve genelde böyle biraz daha batı tarzı restoranlar. Hatta biz de gece turumuzu tamamladıktan sonra bu sokakta bir yerlere oturalım. Ramen yiyecektim ama zaten rameni daha önceki videolarda da yedik. Göstermiştim sizlere, tekrar ramen yemeyiz. Bu caddede bir yerlerde otururuz. Şöyle sıcak sıcak. Mesela çok şık bir restoran. Ya restoran, kafe anlamında Japonya'da gördüğüm en iyi bölge. Mesela şu bar falan baksanıza ne kadar şık duruyor dışarıdan. Neden bilmiyorum ama masaj fiyatları çok ilgi çekiyor. Çok merak edeni var. Masaj yaptırmayı seviyoruz biz toplum olarak. Hele ki bu coğrafyalarda. Hazır bulmuşken şöyle galiba full body, görselden anladığım o. Bir saati 4800 Japon yeniymiş. Yalnızca boyun var. Ama bu daha pahalı. Belki de farklı bir şey. 9300 yenmiş.
Şurada ayak masajları var. 4300 Japon yeni. Yani masaj konusunda Japonya yüksek fiyatlar. Ben nerede gördüysem bir Tayland'la, Vietnam'la asla kıyaslanmayacak fiyatlar var. O yüzden masaj severleri çok mutlu etmeyecek bir ülke Japonya maalesef. Bir gün yolunuz Kagoshima'ya düştü. Güzel bir duş aldınız. Akşamda ne yapsam diye düşünüyorsunuz. Buraya geliyorsunuz. Bu caddeye geliyorsunuz. Tenmonkan Bunkadori Caddesi. Kagoshima'nın gece hayatının, izayakaların, pubların, barların olduğu kısım. Videonun bir 10-15 dakika öncesinde gündüz burayı gezmiştik. İncin top oynuyordu. Etrafta kimse yoktu. Şu an çok tatlı güzel bir kalabalık var. Ben bu şehre geldiğimde hafta sonu geldim. Cuma veya cumartesi gecesiydi. Nagasaki'den geldim buraya bir çıktım inanamadım. Şu an etraf boş. Bayağı boş. O cumartesi müthiş bir yoğunluk vardı burada. Yani her tarafta insanlar vardı. İnsanlar eğleniyordu. Arkadaş grupları toplanmışlar. İşte her yerde böyle publar var. Gündüz gezdiğimiz girls bar deniyor bunlara. Her tarafımız böyle girls barlarla dolu. Japon güvenlik görevlileri, işletmeciler kapılarda duruyor. Sağda solda. Yine ileride Japon kız arkadaşlarımızı göreceğiz. Onlar da sizleri mekanlara davet etmek için kapıda duruyorlar. Sizleri diyorum ama bizleri değil. Çünkü genelde o Japonlara yönelik. Japonca sohbet edildiği için Japonca bilmek gerekiyor. Bu sohbetlerden faydalanabilmek, yararlanabilmek için. Burası tam ana merkezi. Çok canlı, çok güzel bir yer ama hissiyat olarak da çok güzel. Böyle sağa sola bakın. Bu sokağa gidebilirsiniz. Buradan ileriye bu sokağa dönebilirsiniz. Her taraf böyle. Çok çok güzel, hareketli, renkli, canlı bir yer. Yani Nagasaki'de böyle bir atmosfer yoktu. Yalnızca barlardan oluşmuyor. Şu tarz böyle ufak publar var. Yine yeme içme yerleri mevcut. Bunların hep böyle ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci katları restoranlar. Yani internette araştırma yaptığımız zaman da buralardaki bu restoranlara gelip görebiliriz. Gündüz ne kadar renksiz, boşken gece bambaşka bir ambiyansa bürünüyor Japonya. Japonya'da her zaman gece gezmek çok daha eğlenceli. Neon tabelalar, renkli ışıklar yanmaya başladığı an şehirle beraber sizin de enerjiniz yükseliyor bu şehirde. Bu şehrin çok güzel bir deniz kıyısı, bir deniz kenarı var. Bu videoda ziyaret etmedik çünkü diğer videoda volkanı ziyaret ederken zaten o deniz kıyısının oradan feribota bineceğiz. Feribotla gidiliyor volkana. Sakurajima yanardağına. O yanardağa giderken sahil bandında sizlere göstereceğim. Bu şehir sahil bandıyla da birçok şey vaat ediyor. Yalnızca bu kısımlardan oluşmuyor. Yemyeşil, çok güzel bir sahil bandı var. Evet, şehrin gece temposu böyle. Gündüz temposunu da zaten gösterdim sizlere. Çok müthiş kalabalıklar yok. Müthiş bir yoğunluk yok. Bir Tokyo, Osaka asla değil. Zaten bu beklentiyle gelirseniz beklentinizin karşılığını vermeyecek bir şehir burası. Kendi halinde, kendi dinamikleri olan, bence yavaş ama her şeyin daha derli toplu olduğu, daha kolay. Ve bir turist olarak ben buraya geldiğimde özgürce Japonya'nın tadını çıkarabileceğim bir bölge benim gözümde burası. İlk intiba olarak. Şehirde her yer birbirine çok yakın. En sevdiğim şehir stili her zaman budur. Japonya olmasına gerek yok. Dünyanın herhangi bir şehrinde bana en kolay gelen şehir böyle oluyor. Her yere yürüyerek gidebileyim. Restoranlar, kafeler, barlar, gezmek istediğim yerler birbirine yakın olsun. Çok fazla yormadan kendimi öyle güzel güzel tadını çıkartayım istiyorum gittiğim yerlerde. Bu şehirde onlardan bir tanesi oldu. Hadi bakalım şimdi restorana girelim. Çok sürprize gitmedim ama güzel şeyler yiyeceğiz. Çok güzel bir mekan bu arada. Size mekanın içinde göstereceğim. Hello, one person. Okay, thank you. Güzel.
O içerisi de sıcak. Thank you. Arigato. Okay. Thank you very much. İngilizce menüsü de var. Size şöyle bir mekanı döndüreyim, göstereyim. Baksanıza çok güzel bir mekan. Çok otantik. Çok şık bir mekan. Çok zevkle yapılmış. İçerisi de oldukça kalabalık. Japonların da sevdiği bir restoran. Sizleri bizlerin damak tadına uygun güzel yerlere götürmeye çalışıyorum arkadaşlar. Biraz daha böyle hepimize hitap eden lezzetler. Normalde dışarıda biraz daha yerel lezzetlere yönelebiliyorum. Ara ara videolarda da yer veriyorum ama daha çok hepimize hitap eden şeyler olsun. En azından buraya geldiğinizde bir rehber niteliği de taşısın bu videolar. Normalde burası bir pizza dükkanı. Fakat ben pizza söylemeyeceğim. Öncelikle şöyle karides güveç söyleyeceğiz bir tane ortaya. Bir de şurada dana eti var. Dana etinden söyleyelim. Bir de yanına bir içecek söyleriz. Güzel olur. Bir bakalım belki salata da varsa. Ama normalde burada şu yandaki taş fırında pizza yapılıyor. Pizzaları da çok güzel. Ben geçen günlerde denedim. Şöyle tek tek yavaş yavaş hem fiyatlarından bahsedeyim hem de göstereyim. Güzel bir Akdeniz salata. Kendi zeytinyağlarıyla gerçekten enfes gözüküyor. 880 Japon yeni. Şöyle koca bir tabak salata. Şurada zencefilli gazozumuz var. İçine bir tane de lime atmışlar. Bir limon dilimi atmışlar. Bunun fiyatı da 620 Japon yeni. Şimdilik ikisi geldi. Yalnız salata çok iştah açıcı gözüküyor. Daha etimiz gelmedi ama benim için gecenin parlayan yıldızı buradaki karides güveç. Şimdi aslında çok ilginç. Bunun bedelini hemen söyleyeyim size. Şöyle karides güveç. İçinde 2, 4, 6, 8, 10'a yakın karides var. 2 tane baget ekmeğiyle beraber geliyor. Bizdeki karides, tereyağlı karides güveci çok benziyor. Yine sarımsaklı bir sosu var. Tam böyle lezzet de bizimkine çok benziyor. Şimdi 960 yen bu. Busa 880 yen. Yani neredeyse aynı fiyat arkadaşlar. Salataya da aynı parayı verdik. Şuradaki karides güveçe de aynı parayı verdik. Japonya fiyatlandırması işte. Mesela bu bir Yunan adasında veya Türkiye'de böyle bir fiyatlandırma bence çok mantıklı olmazdı. Salata çok daha uyguna gelirken şu karides güveç çok daha yükseğe gelebilirdi. Parlayan bir yıldız ama. Hemen sıcak sıcak karides güvecimin tadını çıkartmak, sizlere de göstermek istiyorum. Şöyle çok güzel baget ekmekleri var. Bunlar da tazecik kızartılmış. Şu karides. Şöyle bir karidesin size boyutunu göstereyim. Bunun gibi bir 8-10 tane var içinde. Bakar mısınız güzelliğine? Şöyle sulu sulu kocaman gözüküyor. Şunu arkadaşlar şöyle yağla baget ekmeğinin üzerine koyarsın. Hiç affetmezsin. Şu alttan bir tane sarımsak alırsın. Bakın sarımsak. Bizdekinin aynısı. Hiçbir farkı yok. Şuradan da hafif üzerine galiba pesto koymuşlar. Hafif de pestonu alırsın. Şurada şöyle çeri domatesimiz var. Bunu da tabağa koyalım. Sonra şunu şöyle afiyetle. Karidesin tadı aynı bizim tereyağında güveç karides gibi. Fakat bizde genelde galiba çimçim karides diyorlardı değil mi? Yanlışım varsa düzeltirsiniz. Ufakken yani şu kadar bir karidesken bizdeki burada bu kadar bir koca koca karidesler geliyor. Fiyat performans olarak, lezzet olarak karidesin lezzeti zaten apayrı bir konu. Japonya'dayız. Bir okyanus ülkesi ve okyanusun kıyısındayız. Çok normal böyle lezzetli ve uygun fiyatı olması. Çok güzel. Eti bekliyorum bakalım bir de. Çok mu yine sipariş verdik? Neyse. Hastayız. Güzel, lezzetli ve sağlıklı şeyler yiyelim, toparlanalım arkadaşlar. Yine bir sarımsağımı alırım. Üzerine koyarım. Şuradan bir domatesimi de bu sefer alırım. Onu da üzerine şöyle yedirdik. Evet. Geldik final yemeğimize arkadaşlar. Az pişmiş bir dana biftek. Bence pişmesi tam olması gerektiği gibi orta pişmiş gözüküyor. Yanında şöyle bir hardal sosu var. Orijinal bir hardal gibi duruyor. Yine şurada farklı bir et sosu var. Yanına da şöyle çok ufak bir salata koymuşlar. Bir pancar koymuşlar. Çok güzel gözüküyor.
Ekstra 2 tane baget söyledim. Bagetler ücretli burada. Maalesef ekmek isteyince ekstra para veriyoruz. Ve bu etin fiyatı da 1580 Japon yeni. Pamuk gibi bir et. Ağızda dağılıyor. Zaten Japonya gerçekten et anlamında bir numara. Sizi asla üzmeyecek etleri var. Baget ekmeği olması ekstra bir güzel bu arada ya. Hani fiyatı yüksek bu arada. Yani burada para verirken böyle en çok ya bu kadar da olmaz diyeceğim. Hadi salataya göz yumduk karidesle aynı olmasına ama ekmek 110 yendi galiba 30 liraya yakın arkadaşlar şu bir dilim ekmek. Bak ben bir an 100 yen gibi düşününce 30 olduğunu düşünmemiştim. Şimdi böyle söyleyince daha da bir pahalı geldi. Burada artık Japonya para birimine alıştığım için 100 yen bozuk bir madeni para. Yani bizdeki 1 lira gibi geliyor. Halbuki TL'ye vurunca daha yüksek. Dışarı çıkmadan son bir şey söyleyeyim. Şöyle yaprak olarak herhalde bir 4 dilim falan yedim. Yani onun yanında da bakar mısınız bayağı bir dilim duruyor. Porsiyon olarak çok büyükmüş. Çok büyük bir porsiyon et yiyoruz. Fiyatı değerlendirirken bunu da göz önünde bulunduralım. Oldukça büyük. Yani şu karidesi söylemeseydim veya salatayı söylemeseydim bu karides veya salata da gayet yeterli olacakmış yani. Et çok büyükmüş. Evet arkadaşlar restorandan çıktım. Bizim cadde gecenin ilerleyen saatlerine doğru biraz daha hareketlenmiş vaziyette. Biraz daha böyle kafalar çekilmiş. Atmosfer güzel gözüküyor. Şimdi şeffaf yayıncılık gereği şöyle fişimi de aldım sizlere göstermek için. Bakın 620 yen olan içeceğimiz, 880 salata, 960 yen olan karides güvecimiz, 1580 olan etimiz ve 220 olan da ekmeğimiz. 220 yen verdik. 2 dilim ufak ekmeğe toplamda 4260 Japon yeni tuttu. 5000 verdim. 740 üstünü bana geri verdiler. Yani tam Türk lirası karşılığı 1165 Türk lirasına bir karides yedik. Koca bir et yedik. Gerçekten çok büyüktü. Yanında zencefilli bir gazozumuzu içtik. Bir de çok güzel bir Akdeniz salatası yedik. O da gerçekten porsiyon olarak çok büyüktü. Fiyat performans olarak nasıl buldunuz merak ediyorum açıkçası. Japonya standartları için ben kendi yorumumu yapayım. Bence normal bir fiyat. Ben fazla söyledim. Biraz da hasta olduğum için hani salatam da olsun, deniz mahsulüm de olsun, işte etim de olsun, proteinim de olsun gibi düşündüm. Şöyle toparlanmak adına bol bol söyledim arkadaşlar. Bana afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi yine bu caddeye girdim. Ben nereye gidiyorum? Videonun en başında sizlere göstermiş olduğum bir bara doğru gideyim bakayım. Oralarda çekim yapılmıyor maalesef. Çekim yapmayı hoş karşılamıyorlar. Ben şöyle birazcık kendimi Kagoshima gecelerine doğru bırakayım. Çok fazla takılmayacağım. Şöyle çok kısa bir şeyler içerim. Ondan sonra da otelime giderim. Bir sonraki videoda aslında buraya geliş amacım olan Yanardağ'a gideceğim. Bakalım orada bizi neler bekliyor. Patlamaya şahit olacağız. Ufak ufak patlamalar oluyor. Umarım çok büyük bir patlamaya denk gelmeyiz. Çünkü bundan 2 hafta önce burada çok büyük bir patlama oldu. Türk medyasına dahi yansıdı bu patlamalar. Umarım başımıza kötü bir olay gelmez. Bir sonraki videoda görüşürüz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum yapmayı, beğenmeyi, abone olmayı unutmazsanız beni ekstra mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda Yanardağ'dan görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, iyi bakın kendinize. Baksanıza gece herkes çıktı. Bak yaşlı Japon amcam bile çıktı. Kendini attı sokaklara arkadaşlar. Kagoshima geceleri ne istiyorsanız size onu vaat ediyor. Kagoshima şehri ne arıyorsanız size onu vaat ediyor. Bu şehirde arayıp da bulamayacağınız hiçbir şey yok gibi gözüküyor. Benim ilk intiba olarak aldığım bu şehirden bu. Yani etraf her şeye açık. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.